Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Adam Akkaya. Bugün size dihidroepiandrosteron nedir? Bununla ilgili kısa bir video sunumumuz olacak. Dihidroepiandrosteron vücutta en sık bulunan seks hormonudur. Dihidroepiandrosteron seks hormonunun basamaklarından birisi. Seks hormonları nasıl oluşuyor vücutta? Vücut kolesterolü alıyor, pregnenolona çeviriyor. Pregnenolondan dihidroepiandrosterona çevriliyor. Ondan sonra androsteron, androsterol, ve oradan sonra testosteron ve östrojene çeviriyor. Seks hormonları bu şekilde oluyor. Seks hormonları vücutta böbrek üstü bezlerinden bir de testislerden erkeklerde ya da kadınlarda yumurtalıklardan üretiliyor. Dihidroepiandrosteron da testosteron ve östrojenin öncü maddelerinden bir tanesi. Peki dihidroepiandrosteron vücutta kullanıldığı zaman ne gibi etkiler yaratıyor? Dihidroepiandrosteronun kısaca hikayesine bakacak olursak onun öncesinde dihidroepiandrosteron Amerika'da ünlü bir sporcunun ben bunu kullandım çok iyi oldum dedikten sonra satışların patlamasıyla dünyada ünlendi aslında. Çalışmalara bakacak olursak da özellikle yaşlılarda, özellikle menopoz sonrası bayanlarda dikkat, hafıza kaybı, unutkanlık, cilt yenilenmesi, kemik yoğunluğunda artış, hareket mobilizasyon kabiliyetinde bir artış, vajen küçülmesi, vajen kurumasında etkili sonuçlar, olumlu sonuçlar olduğu klinik çalışmalarda gösterilmiş. Erkeklerde de gene kemik yoğunluğunda bir artış, testosteron seviyesinde, IGF-1 seviyesinde bir artış ama özellikle yaşlı erkeklerde yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar göstermiş. Onun dışında genç erkeklerde yapılan çalışmalarda, sporcular arasında yapılan çalışmalarda açıkçası, yani dozlar düşük tabii yani 50 ila 100 mg dozlarda yapılan çalışmalarda testosteron oranlarında bazı çalışmalarda bir artış göstermemiş. Bazı çalışmalarda da %16 ila %34 arasında bir artış olduğunu göstermiş. Tabii hani anabolizan kullanıcılar için hiç anlamlı bir artış değil aslında %16 ile %34'lük bir artış. Bir de burada hastaların range'i açıkçası net değerlendirilmemiş. Şimdi testosteronun 400'ün altındaki yani 300-400 arasında mı, 400 ile 600 arasında mı, yoksa 700 mü? Aslında çalışmalar çok ayrıntılı çalışmalar değil açıkçası. Sonuç olarak dihidroepiandrosteron aslında normal steroidlerden, egzojen yani vücut dışından alınan steroidlerden çok bir farkı yok. Yüksek dozda alındığı zaman gonadotropin dediğimiz FSH, LH'lı baskılarını gösteren çalışmalar var. Bir de dihidroepiandrosteron'daki sıkıntı şu, vücuduna aldığınız zaman östrojene de kayabilir, testosterona da kayabilir. Yani onun hangi tarafa kayacağını tam olarak bilmek zor açıkçası. O yüzden çarkın hangi tarafa döneceğini bilmek çok zor. Bunu ancak kullandıktan bir ay sonra yapılan testlerden anlayabilirsiniz. Özellikle bu dihidroepiandrosteron kadınlarda çok etkili. Kadınlarda azıcık testosteron yükselmesi, azıcık bir östrojen yükselmesi kadının cinsel isteğini, libidosunu, birçok şikayetini ortadan kaldırabiliyor. Ama erkeklerde çok anlamlı bir artış olmuyor testosteronda ya da östrojende. Anlamlı bir artış olmadığı için erkeklerde o kadar iyi sonuçlar vermeyebilir ama hastanın testosteronu çok düşüktür. Kullandığı zaman testosteronda anlamlı bir artış tespit edilebilir. Pahalı bir ürün. Şu anda Türkiye'de onaylı, legal olan bir tek formum var. Yurt dışında birçok formum var. Yurt dışında dediğim gibi ilaç olarak geçmiyor. Türkiye'de de ilaç olarak geçmiyor. Ara ürün ruhsatıyla üretilmiş vaziyette Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından. Dihidroepiandrosteron bu şekilde dediğim gibi. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.